Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere bu görmüş olduğunuz modelin anlatımını yapacağım. Bunu farklı bir iple ördüm arkadaşlar. Şimdi daha farklı bir iple öreceğim. Altın başakla, daha farklı derken her zaman ördüğüm iplerden bir iple, bej rengiyle öreceğim. Bunu da şöyle kilo hesabı satılan bir iple denedim. Güzel bir ip, aslında hoşuma gitti ama tabii daha büyük duruyor model, bir tık daha kalın. Bunu örerken 2 numara 2 milimetrelik bir tığ kullandım. Buna da hoşuma gitti. Şimdi bir de şu versiyonuna bakalım. Bu renkle, bej rengiyle, altın başakla başlayalım. Evet, bunu da 2 numara 1.75 milimetre ile yapıyorum arkadaşlar. Çok farkı yok aslında. Biri 2 milimetre, biri 1.75. Zincir çekerek başlıyoruz ortadan. Yine bir takipçimin isteğiydi bu. Daha ince bir iple yapılmış bir modelde. Şöyle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. İlk zincirin içine giriyorum. Böyle küçük bir yuvarlak oluşturuyoruz önce ortada. Birleştirdik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığı bir kez doladık. Bu oluşturduğumuz halkanın içine batıyoruz. Bir tane üçlü trabzan. Önce bir ilmek, sonra 2, 2 alıyoruz. 2 tane zincir. Bu arada ölçüler aynı. İnce ipte, kalın ipte sayılar aynı şekilde örebilirsiniz. Şimdi 2 zincir çektim. Bir trabzan daha yaptım. 2 zincir. Tekrar hep aynı ortadaki boşluğa batarak bu şekilde 8 tane trabzan yapacağız. 2 zincir, bir trabzan. Baştaki zincirle beraber sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Evet, 6, 2 zincir, 7, tekrar 2 zincir ve 8. 8 tane trabzan yaptık. 2, 4, 6, 8. 2 zincir çekiyorum şimdi. Burada 3. zincire batıyoruz. 1, 2, 3 diyoruz. 3. zincire batarak birleştiriyoruz. Ortamız bu şekilde. Şimdi boşluğun içine giriyoruz. Hemen önümüzdeki boşluğun içine ipimizi bu şekilde taşıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bu 3 zincir birinci trabzanımız. Tığı bir kez doladım. Aynı boşluğa 2 tane daha trabzan yapıyorum. Zincirle beraber toplam 3 tane trabzanımız olacak. Bir zincir, tekrar bir doladık, diğer boşluğa geçiyoruz. Buraya da 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Buraya da 3 tane trabzan yapıyoruz. Komple her boşluğa 3 tane trabzan yaparak etrafını dolanacağız. Aralarda da bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi hepsine 3'er trabzan yapıp dönüyorum. Evet, başlangıç noktasına geldim arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekerek birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk yaptığımız zincirin tepesine batarak şöyle birleştiriyoruz. Şimdi ipimi buradan şu bir zincir çektiğim boşluğa kadar taşıyorum. Trabzanların üzerinden ip taşıma tekniği dediğimiz teknikle geliyoruz. Boşluğun içine geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Burası başlangıç noktamız olacak. Bir sonraki bir zincir çektiğimiz boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir, diğer boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6. Komple bu şekilde 6 zincir çekerek boşluklar oluşturuyoruz. 3, 4, 5, 6.
1 2 3 4 5 6. Bir sonraki boşluğa giriyorum, bir sık iğne yapıyorum. 5 6 1 2 3 4 5 6. Şimdi başladığımız noktaya geldik. Burada tam şuradaki zincirin dibine batarak bu şekilde birleştirdim. Şimdi ipimi hemen ilk 6 zincir boşluğun içine taşıyorum. Bir kez yapıyorum bu işlemi. Şöyle giriyorum buraya. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. 1 2 çektim, bıraktım birinci trabzanı. Tekrar tığımı doladım. 1 2 çektim ve üçünü birlikte kapattım. Zincirle beraber 3 trabzan olmuş oldu. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar bir kez doladık. Yine aynı boşluğa 2 tane trabzan yapıyoruz. Önce 1 sonra 2 çekip bırakıyoruz. Tekrar doladık. 1 2 çektim, bıraktım. Şimdi 2 trabzanı olunca tepeyi kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir sık iğne yaparak birleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincir. 1 2 3 4. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Bir sık iğne yaparak buraya birleştiriyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Bir sık iğne daha yapıyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincir. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Bir sık iğne yaparak birleştiriyoruz. 4 6 4 zincir. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez tığımı doladım. Şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Aynı boşluğa batarak 1 2 çektim, bıraktım. Tekrar 1 2 çektim, hepsini birlikte çekerek kapattım ve 1 2 3 4 5 tane zincir. Bir doladık, yine aynı boşluğa 1 2 bir doladık, 1 2 çektik, bıraktık. 2 trabzanın hepsini birlikte topladık. 3 tane zincir çekerek aynı boşluğa tekrar batıyoruz. İkinci köşeyi de yapmış olduk. Şimdi 1 2 3 4 zincirle diğer boşluğa geçiyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Sonra 6 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6. Aynı boşluğa tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Sonra 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz. Yine bir sık iğne yaparak geçiyoruz. Ve tekrar 1 2 3 zincir. Tığımızı bir kez doladık. 1 2 2 defa çekip bırakıyorum. Sonra hepsini birlikte topluyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Üçüncü çekme işlemini yapmadan. Sonra birlikte kapatıyorum ve 3 zincir çekip aynı boşluğa tekrar bir sık iğne ile birleştiriyorum. Evet, üçüncü köşeyi de tamamlamış olduk. 1 2 3 4 zincirle diğer boşluğa geçiyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Şimdi dördüncü köşeyi yapacağız. Diğer boşluğa bir sık iğne ile geçtik. 1 2 3 zincir. 1 2 çektim, birinci trabzan. 1 2 çektim, ikinci trabzanı yapıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4
5 tane zincir, tekrar 1 2 çektim, bıraktım. Birinci trabzanı yaptım. İkinci trabzanı da aynı şekilde yaptım ve hepsini birlikte kapattım. 3 tane zincir çekip hemen dibine aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Dördüncü köşeyi de tamamlamış oldum. Evet, şimdi yine 4 zincir, 3 4, bir sonraki boşluğa giriyorum, bir sık iğne, 1 2 3 4 5 6 zincir, aynı boşluğa bir kez daha batarak bir sık iğne ve 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Pardon, burada 4 zincir çekmiyoruz. Şimdi birleştirme yapacağız. Şu şekilde birleştiriyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez dolayıp başladığımız nokta burası, bakın şu 3 zinciri çektiğimiz yer. Bunun dibine batıyorum. 2 defa da çıkıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yani bu 4 zincir boşluğunu bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi başlangıç noktamız burası. Yani döndüğümüzde birleştirme noktamız tam burası olacak. Buradan 6 tane, evet 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Şimdi şu ikişerli trabzanların arasına giriyoruz. Tığımızı bir kez doladık. Boşluğa batıyorum, tam köşeye. 1 2 çektim, bıraktım. Tekrar 1 2 tane bu şekilde trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir, tekrar doladık. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. 1 ve ikinci trabzanı da aynı şekilde yapıyoruz. Bir kez ve 1 ilmek ve 2 ilmek çekip üçüncüyü çekmedim. Sonra hepsini birlikte kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ve alt sırada burada 4 6 4 çektiğimiz zincirler var. 4 zincir çektiğimiz boşluğun içine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi tığımızı dolayıp buradan bir sonraki boşluğa 6 zincir çektiğimiz boşluğun içine giriyoruz ve 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğa batarak 5 trabzan daha yapıyoruz. Toplamda arada 3 zincir çektik. Toplamda 10 tane trabzan yapmış oluyoruz bu 6 zincir boşluğunun içine. 3 oldu. 4 5. Evet, 5. trabzanı da tamamladık. Bir sonraki boşluğumuz yine 4 zincir çekmiş olduğumuz boşluk. Buraya hiç zincir çekmeden, tığın başını dolamadan batıyoruz. Bir sık iğne yaparak trabzanları buraya birleştiriyoruz. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 zincir çekerek, şimdi tığımı doladım. Köşenin boşluğun içine 5 zincir çektiğimiz trabzanların arasındaki boşluğa giriyoruz. 1 2 trabzan yapıyoruz. Tepesini birlikte topluyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa 1 2 çektim, bıraktım. 1 2 çektim, sonra topladım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen alttaki 4 zincir boşluğun içine giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Sonra tığın başını dolayıp şimdi 6 zincir çektiğimiz boşluğun içine direkt giriyoruz ve 5 tane trabzan yapıyoruz. Evet, birinciyi yaptık. 2 3 4
5. 3 tane zincir çekiyoruz arada, tekrar tığımızı doladık, aynı boşluğa 5 tane daha yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 5. trabzanı tamamladım ve sıradaki 4 zincirli boşluğun içine batarak buraya birleştiriyorum. Tekrar 6 zincir çekerek 3 4 5 6 tığımı dolayıp köşeye giriyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Arada 5 zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane trabzan. Tekrar 6 zincir şeklinde başlangıç noktasına kadar geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde şurası başlangıç noktamız. Buraya kadar gelelim. Birlikte devam edelim. Evet, şimdi tamamladım. Birleştirme noktasına geldim. En son 5 tane trabzanımızı yaptık. Şurada bakın birleştirme noktamız ilk 6 zinciri çektiğimiz yerin dibi. Buraya batıyoruz. Trabzanları buraya birleştiriyoruz. Şimdi bu 6 zincir çektiğimiz boşluğun içine, yani orta kısmına doğru ipimizi taşımamız lazım. Şöyle taşıyorum ben. 1 2, bakın 2 defa yaptığımda bu taşıma işlemine ortasına geldim. 6 zincirin tam ortasındayım şu anda. Bir sonraki dönüşte de birleştirme noktamız tam burası olacak. Tekrar 6 tane zincir çekiyoruz şimdi. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bir doladık. Yine bu ikişerli trabzanların arasında 5 zincir çektiğimiz boşluğun içine giriyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde alt sırada nasıl yaptıysak 1 2 çektim, bıraktım, sonra topladım. Tekrar evet 5 tane zincir çekiyoruz şimdi. 1 2 3 4 5 zincir. Bir kez doladım. Yine 2 tane trabzan yapıyorum. Tepesini birlikte topluyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi alt sıradaki şu 6 zincir çektiğimiz boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Yine ortasına, ipi de buraya kadar taşımıştık. Aynı şekilde bakın ortasına bir sık iğne ile birleştirdim. Şimdi tığımı buradan doluyorum. Şurada 5 tane trabzan yapmıştık. İlk trabzanın üzerine batıyorum. Yine 5 tane trabzan yapıyoruz buraya. 1 sırayla her birinin üstüne batarak 2 3 4 5 trabzanın üzerine 5 tane trabzan yaptım. Şimdi boşluğa geliyoruz. Boşluğun içine de 2 trabzan daha yapıyoruz. Toplamda 7 tane trabzan yapmış oluyoruz. Bu arada 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar şimdi boşluğa batıyoruz. Boşluğa 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 sonra 5 trabzanın üzerine yine 5 tane daha trabzan yaparak 7 tane trabzanı tamamlıyoruz. 3 4 5 6 ve 7. 7. trabzanı tamamladıktan sonra geliyoruz. Bakın şöyle birleşme noktamız belli zaten. Buradaki 6 zincir boşluğun içine bir sık iğne yaparak trabzanları buraya bağlıyoruz. Buradan tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Şimdi ikişerli trabzan yaptığımız yere 5 zincir çektiğimiz boşluğa yine 1 2 trabzan yaptım, kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir, aynı boşluğa tekrar 1 2 trabzan yaptım, kapattım. Tekrar 6 zincir, 1 2 3 4 5 6. Yine geliyoruz alttaki 6 zincir boşluğunun içine bir sık iğne. Buradan tığımızı doluyoruz.
buradaki trabzanların üzerine 5 tanesinin üzerine 5 tane, 2 tane de boşluğa yaparak 7 trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 boşluğa geldim, 6 boşluğa batıyorum, tekrar 7, arada 3 tane zincir, tekrar önce boşluğa 2 tane yapıyoruz, 1 2, sonra trabzanların üzerine batarak devam ediyorum, 3 4 5 6 ve 7. Geliyoruz şimdi hemen önümüzdeki 6 zincir boşluğunun içine boşluğa batarak bir sık iğne kapatıyoruz ve 1 2 3 4 5 6 zincir çekip tekrar ikişerli trabzanların arasına giriyoruz. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlangıç noktasına kadar gelelim. Bu arada başlangıç noktamız şurası. Bakın ilk 6 zincir çektiğimiz yer. Buraya kadar örelim. Sonra beraber devam edelim. Evet. Burayı da tamamladım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi son trabzanı yaptıktan sonra geliyoruz. Bakın ipimizi taşımıştık şuraya kadar. Tam bu noktaya şurada çektiğimiz 5 zincirin dibine, pardon 6 zincirin dibine batarak birleştiriyoruz. Buraya da aynı dokuyu veriyoruz. Şimdi buradan bu 6 zincirin ortasına kadar yine ipimizi taşıyacağız. Aynı şu alt sırada yaptığımız gibi. Birleştirdikten sonra boşluğa giriyorum. Şöyle taşıyorum. Ortasına geldim bakın. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Sonra 5 zincir daha çekiyorum. 1 2 3 4 5. Toplamda yani 8 zincir çekmiş olduk. Bunun 3 tanesi dönüşte birleştirdiğimizde bir trabzan sayılacak. Şimdi tığımı yine bir doladım. İkişerli trabzanların arasına giriyorum. 1 2 çektim, bıraktım. Tekrar 1 2 çektim, bıraktım. Üçünü birlikte çekerek kapattım. 1 2 3 4 5 5 tane zincir. Tekrar aynı boşluğa aynı şekilde 2 trabzan daha yapıyoruz. 1 2 3 ilmeğin hepsini birlikte çekerek kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Bir doladım. Yine aynı boşluğa. Şimdi bu ikişerli trabzanları 4 tane yapacağız aynı boşluğa. 1 2 kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Yine bir doladım. Aynı boşluğa batıyoruz. Birinci trabzan, ikinci trabzan ve kapattık. 1 2 3 4 tane yaparak 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Hemen bu alttaki 6 zincir boşluğuna tığımı bir kez doluyorum bu sefer. Boşluğa batarak bir tane trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. Tekrar tığımı doluyorum şimdi. 7 trabzanımız var önümüzde. 1 2 3 sayıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Bir trabzan da buraya yapıyoruz. Şöyle 2 trabzanı birleştirmiş olduk. Şimdi 8 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Geliyoruz, şurada trabzanların arasındaki 3 zincir çektiğimiz boşluğa batarak bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez doladık.
Şimdi buradan gelirken üçüncüye batmıştık. Buradan giderken 1 2 3 4 5 sayıyorum. Bu taraftan da yine 3 olacak tabii ki. Buraya batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Sonra tığımızı dolayıp hemen sıradaki bu 6 zincir boşluğunun içine batıyoruz. Bir trabzan da buraya yapıyoruz. Şimdi 5 tane zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Bir kez doladık. Köşede ikişerli trabzanların arasına giriyoruz. 4 tane ikili trabzan, yani ikili derken yanlış anlaşılmasın, şöyle ikili grup diyelim, trabzan yapıyoruz. 5 zincir, 1 2 3 4 5, tekrar aynı boşluğa batıyoruz. 1 2 çektim, bıraktım, 1 2 çektim, bıraktım ve hepsini birlikte kapattım. 1 2 3 4 5 zincir, tekrar 1 2 trabzan yapıyorum, tepesini topluyorum. 1 2 3 4, tekrar 5 zincir çektim. Şimdi dördüncü grubu yapıyoruz. 1 2 kapattık ve 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şimdi şuradaki boşluğa, hemen 6 zincir çektiğimiz boşluğa batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Önce 1, sonra 2 2 çekerek tekrar tığımızı dolayıp 1 2 3 sayıp üçüncüye batıyoruz. Buraya da bir trabzan yapıyoruz. Evet, köşelerimiz bu şekilde. Şimdi buraya geçerken 8 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyoruz. Boşluğa batıyoruz. Kapattık. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir, tekrar bir doladık. Şimdi 1 2 3 4 5, beşinciye batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Tığı tekrar dolayıp boşluğun içine batarak bir trabzan daha yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir, tekrar köşeye giriyoruz. Şimdi ikişerli trabzanların arasına birinci trabzan, ikinci trabzan, yine aynı şekilde aralarda 5 tane zincir çekerek 4 tane trabzan yapıyoruz. Böyle 4 tane ikili grup yapıyoruz diyelim. Şimdi bu şekilde iki köşeyi tamamladık zaten beraber. Başlangıç noktasına kadar gelelim arkadaşlar. Evet, tekrar geldim arkadaşlar. Şimdi başlangıç noktasına. Şuradaki bir trabzanı yaptım. Şimdi birleştirirken burada zaten zincirden oluşacak demiştim trabzanımız. 1 2 3 diyoruz. Üçüncü zincire batıyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Şöyle biraz ütülerimizde daha düzgün duracak tabii ki. Evet, şimdi yine ipimizi taşıyoruz. Sıradaki şu boşluğun ortasına kadar gelelim. Bir ip taşıma tekniği dediğimiz teknikle 2 hamlede ortaya geliyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz? Dörtlü trabzan yapacağız. Önce 1 2 3 4 tane zincir çekelim. Sonra 5 zincir daha çekelim. Yani toplamda 9 olacak. 1 2 3 4 5. Toplamda 9 tane zincir çektik. Yine döndüğümüzde burada dördüncü zincire batarak birleştirme yapacağız. Tığı bir kez doluyoruz. Köşedeki ilk boşluğa bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3'te çıktım. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Yine köşedeki orta boşluğa geliyoruz. Şimdi burada tığımızı 2 defa doluyoruz. Buraya dikkat edelim. Bu sırada üçlü trabzan, dörtlü trabzan ve ikili trabzan kullanacağız.
Orta boşluğa tığı 2 defa dolayarak batıyorum. Bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Önce bir ilmek alıp sonra 2 çekerek dörtte çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızı 2 defa dolayıp aynı boşluğa bir tane daha dörtlü trabzan yapıyoruz. 3 4'te çıktık. Şimdi tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5. Şimdi model boyunca hep 5'er zincir çekeceğiz. Sadece bu köşenin tam orta kısmında 7 zincirimiz var. Şimdi 5 zincir çektim. Tığımı bir kez doladım bu sefer. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. İkişerli trabzanların arasına. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Dörtlü trabzan, üçlü trabzan, dörtlü trabzan, dörtlü trabzan. Burası da yine üçlü trabzan oldu. Şimdi yine 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen sıradaki şu boşluğa 2 defa doluyoruz. Bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4'te çıktık. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi buralarda 8'er zincir çekmiştik. Tığımı bir kez doladım. 8 zincir boşluğunun içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 3 4 5 zincir. Diğer boşluğa geçiyorum. Buraya da ikili trabzan yapıyorum. 1 2 2 çekerek daha kısa bir trabzan yapıyorum. Evet, şuradan baştan alalım şimdi. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın, tam köşeye geldik. Köşenin hemen kenardaki boşluğuna 2 defa doladım. Dörtlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4'te çıktık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şimdi bir kez doladım. İlk boşluğa, ilk ikili trabzanların arasına bir tane üçlü. Köşenin tam ortasına geliyoruz şimdi. Yine 1 2 3 4 5 zincir. Tığı 2 defa doladık. Orta boşluğuna batıyoruz köşenin. Dörtlü trabzan yapıyoruz. 4'te çıkarak. 1 2 3 4 5 6 7. Sadece burada 7 tane zincirimiz var. Tekrar 2 doladım. Yine bir tane daha dörtlü trabzan yapıyorum. Şimdi 5 zincir. Sıradaki boşluğa bir kez doladık. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi buradaki boşluğa 1 2 3 4 5 zincir, 2 defa dolayıp dörtlü trabzan yapıyoruz. 2 3 4'te çıktık. Şimdi geldik 8 zincir boşlukların üzerine. Yine 1 2 3 4 5 zincir. Tığımı bir kez doladım ve ikili trabzan. 2 2 1 2 3 4 5 zincir. Bir kez doladım. Buraya da ikili trabzan. Şöyle aynı hizayı sağlamış oluyoruz bu şekilde. Şöyle bir kez daha tarif edeyim. Buralarda ikili trabzan, burada dörtlü trabzan, üçlü trabzan, köşede 2 tane dörtlü trabzan tam köşede. Buradaki zincir sayımız 7 olacak. Sonra tekrar üçlü, buraya dörtlü trabzan, tekrar ikili trabzan şeklinde. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Gelelim şimdi başlangıç noktasına. Evet, tekrar bir başlangıç noktasına geldim şimdi. Yine 5 tane zincir çektim.
Burada 9 zincir çekerek başlamıştık arkadaşlar. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. Burası 4 trabzan olması gereken yer olduğu için 1 2 3 4 dördüncü zincire batıyoruz ve birleştiriyoruz. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim, bakın burada ne kadar büyük oldu. Burada ne kadar, o kadar da çok da olmamış ya. Evet, çok da fazla olmamış yani. Aynen. Şimdi bu 5 zincir çektiğimiz boşluklara komple, bakın şuradaki gibi trabzan gideceğiz. Evet, sonra birkaç sıramız daha var. Trabzan'da gidelim, devamını, şu kenar kısmını bir sonraki bölümde yapalım. Şöyle yapıyoruz. Birleştirdiğimiz noktada boşluğun içine bir kez giriyorum, ipimi taşıyorum, 3 tane zincir çekiyorum. Her boşluğa 5 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Hep 5 zincir çektik zaten. Şimdi zincir birinci trabzanım, 2 3 4 5. Arada burada zincir yok. Hiç zincir çekmedim bu aralarda. Zincir çekmeden tığımızı dolayıp diğer boşluğa geçiyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi köşeye geldik. Köşe biraz daha farklı. Yine 5'er tane trabzan yapacağız. Arada 3 zincir çekerek toplam buraya 10 tane trabzan yapacağız. Bir doladım. Boşluğa giriyorum. Köşe boşluğuna, yani 7 zincir çektiğimiz boşluk burası. 1 2 3 4 5. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığ doladık. Aynı boşluğa 5 tane daha yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Köşeyi de bu şekilde dönmüş olduk. Şimdi komple her boşluğa 5'er tane yaparak diğer köşeye kadar devam ediyoruz. 4 ve 5. Tığ dolayıp bir sonrakine geçiyorum. Arada zincir çekmiyorum. Merak etmeyin, herhangi bir gerdirme ya da marullanma olmuyor. Gayet düzgün ilerliyor. 3 4 ve 5. Evet. Şimdi komple, bakın şöyle bile bıraksanız tek bir motif olarak düşünebilirsiniz. Ama bu devamı var. Devamını yapacağım tabii ki. Şimdi komple her boşluğa 5'er trabzan yapıyoruz. Köşede 5 trabzan, 3 zincir, tekrar 5 trabzan yapıyoruz. Buradaki gibi dönüyoruz ve başlangıç noktasına kadar bu şekilde geliyorum. Evet, sona geldim arkadaşlar. Yine başlangıç noktasına geldik. 5 tane trabzan yapıyoruz. İlk yaptığımız trabzanın tepesine batarak bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi bir sonraki bölümde de üst kısmını yapacağız. Şöyle şuradan göstermeye çalışayım, bakın. Şu kadar bir bölümümüz kaldı. Bir sonraki videoda devamını birlikte örelim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Güzel bir model. Dediğim gibi bir takipçimin isteğiydi. Benim de hoşuma gitti. Yine bunu birleştirerek daha büyük şeyler yapabilirsiniz tabii ki. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.